Efendim 27 Temmuz bir pazar. Seriyi devam ettiriyoruz. Sorular üzerinden gidiyorduk. Soru yorumda soru kalmamış. Daha doğrusu sorular genel olarak daha evvel söylediğimiz manada tekrarlanmakla sabıkalı. En son sevgili Osman Akgün demiş ki Ahmet abi bu yangınların uydulardan veya farklı teknolojiyle düşmanlar tarafından yapıldığını neden devlet açıklamıyor, emin mi olamıyor, nasıl çıktığından ve yapılanlara karşı tepkisini veya karşı saldırısını gösteriyor. Sevgili Osman, dün bu konuyu uzun uzun anlattık. Bugün de bir bölümü bu yangınlar mevzuna ayırdık. Şimdi istirham ediyorum. Tekrar aynı soruyu soruyor olmanız sizin açınızdan bir anlam ifade eder de benim açımdan tekrara düşmek olur. Yani konuştuğumuz konuları bize tekrar latır ve konuşmamıza meydan açarsanız, konuşmamızı zorlarsanız boş yere vakit harcamış oluruz. Yani bu konuları dünkü dinleyenler, bugünkü dinleyenler zaten düşüncelerimizi öğrendiler. Bir de senin üzerinden tekrar bunu anlatmamız kabak tadı verir Osman'cığım. Bir daha böyle yapmayın. Ama sana söyleyeyim ben. Dün biz dedik ki bu manada Türkiye bir savaşın içine girdi. Yani bin yılcılarla Türkiye savaşıyor. Savaş alanı ormanlar. Savaş silahı yangın. Dün böyle dedik. Dün ancak dedik. Daha evvel bunu geçtiğimiz yıllarda Ateşin Çocukları adıyla maruf PKK'lılara yüklüyorduk. Bu geldiğimiz yıl itibariyle PKK ile Türkiye Cumhuriyeti'nin arasındaki bir barış ortamı sebebiyle o kanala yüklemenin biraz fazla haksızlık olacağı düşüncesiyle zaten artık o manada biz İngiliz PKK'lılarıyla anlaşmış durumdayız. Yani devletimiz İngiliz'in bölgesinde oturan, iskan edilmiş olan yani İngiliz'in Kandil Dağı'nı 10 senedir hatta daha fazla işgal eden, orada oturan bu unsurların patronu kimdir? Dağın sahibidir. İngiltere. Biz onlarla anlaştık. Bir dağ daha var. Bir dağ daha var. Suriye'de bir dağ var. Bunların bir kısmı da orada oturuyor. PYD adıyla. Dolayısıyla oradaki Suriye dağında oturanların patronu İngiltere değil. Bir patron illa geçmişi zorlayarak ararsak Fransa karşımıza çıkar. Fransa'dır onların patronu. Ancak Fransa'nın patroniyeti kalın. Patronajlığı bir tartışmalı. Patron saymıyor kimse onu. Buna rağmen o çırpınıyor. Bundan 15 gün evvel o bölgede bir toplantı yaptı. Siyonistlerin de katıldığı, belki Mossad ajanlarının katıldığı, Fransız SDC'sinin katıldığı, bununla birlikte bu Mazlum Abdi'nin katıldığı bir toplantı yapıldı bu meseleyi. Suriye meselesinde, Suriye bölgesindeki terörist kendisini Kürtler olarak, Kürtlerin hakkını savunanlar olarak tarif eden katiller sürüsü orada bir Fırat'ın doğusuna hakimiyetleri hala süren onlarla bir toplantı yaptılar. O toplantının sonunda daha önce Suriye ile Ahmet Şara ile masaya oturan bu adamlar artık biz silah bırakmıyoruz dediler. Yani İngiliz PKK'sı silah bıraktı. Bizim ormanlarımızı yakan o İngiliz PKK'sına çoğunluğu Türkiye'li olan Kürt ve Kürdümsülerden veya Kürt kriptolardan oluşan örgüt olarak buralılar diye tarif etmiştik onları. Dolayısıyla ormanlarımızı da yakanlar ateşin çocukları diye kendilerini tarif edenler de buralılardı. Yani Türkiye'nin ayrı başçıları, isyankarları. İşte bu anlamda onların artık bu yangınlarla suçlanma durumu çok mantıklı olmasa gerek. Yok. O manada dedik ki zaten o nedenle
adres değiştirdi yangınlar. Ege ve Marmara'ya sıçradı. Dün de Ankara'ya kadar geldi. Daha evvel güney bölgesindeydi. Yani Mersin, hatta Torosların da doğusundaydı. Mersin'den Antalya'nın yarısına kadar. Oralardan uçtuğu kaçtı geldi. Demek ki sahip değişmiş, patron değişmiş, adres değişmiş, mekan değişmiş. İşte bu mekanı Türkiye'nin en hassas olduğu yere çekip getiren ve doğrudan başkenti vuran anlayış bin yılcılar olarak tarif edilebilir dedik. Zaten savaştayız biz. Bir 100 yıl, 1000 yıl savaşının Türkiye bölgesi muharebesini yapıyoruz biz Türkler. Onlarla savaş alanımız konvansiyonel, yarı konvansiyonel yahut da konvansiyonelimsi, onun için ormanları yakıyorlar. Ormanların yakılışında kullanılan tetikleyici dijital olsa gerek. Bu nedenle uydular ve uydu bölgesi, uzay, onlara dikkat çektik. Ancak dedik, ormanlarda çıkan yangınların bir kısmı zirvede çıkıyor, bir kısmı eteklerde. Dağın eteğinde çıkan yangınlar, zirvesinde çıkan yangınlar. Zirveyi insanların çıkıp oraları ateşe vermesi zor görünüyor. Orası uzayla bağlantılı olsa gerek dedik. Eteklerde çıkan yangınların üzerinde durduk. Dikkat edin oraya. Oralar çığırından çıkmış. Daha doğrusu İngiliz PKK'lıları değil. Suriye üzerinden Amerikan bin yılcı PKK izminin Türkiye'deki artıkları veya İngiliz PKK'lılarının iyice delirmiş, çığırından çıkmış olanları bu eteklerdeki yangınları tutuşturabilirler. Lakin dedik. Lakin yine de muhalefete bakın dedik. Bugün de muhalefet mevzunu açtık. Dedik ki CHP'nin, muhalefetin genelde oy aldığı bölgelerde çıkan bir yangın var karşımızda. CHP sahilinde neresinde? Ege'sinde, Marmara'sında ya. Ya o bölgede yangın var. İzah edin bakalım bize. Bir de oralarda bunu CHP filan mı yapıyor? Hayır. Haberi mi var? Hayır. Oranın çılgınları, oranın aklını kaçırmış olanları, durumdan vazife çıkaranları. Bunların çıldırmasına sebep var. Çünkü CHP üzerinden bir siyasal operasyon yapılıyor. Bir adli operasyon yapılıyor. Siyasal demeyelim. Yani CHP siyaset üzerinde bir adli operasyon yapıyor devlet. Karşı taraf bunun tamamen haksız olduğunu söylüyor. Bu mahkemelere düşmüş davaların tamamen haksız olduğunu söyleyen taraf orada. O taraf diyor ki, inanıyor buna. Bunlar haksız bu adamlar, adaletsiz bu adamlar. Haklı adamların üzerine çamur atıp buradan kendi iktidarlarını yürütmek, devamını sağlamak üzere bütün bunları kurguladılar, kurmacadır diyor. O halde adalet terazisi burada haklıyı haksızı ayıramıyor, tartamıyorsa ve hep iktidarın haksızlarını tartan bir teraziyle karşı karşıyaysak biz o teraziden inelim, o teraziyi yıkalım diyorlar. Kürtlerin dağa çıkma nedeni de bu. Ya sizin Türk devleti diye kurdunuz, 100 seneden beri hadi Osmanlı'yı saymıyoruz. Biz Kürtleri adam yerine koymadınız. Devletinizin kapısına almadınız. Yaklaştırmadınız. Bize zulüm üstüne zulüm ettiniz. Adaletsiz davrandınız. Biz de adaletimizi dağa çıkar, kendi adaletimizi kendimiz ararız, kurarız, sağlarız diyen bir anlayışla çıktılar oraya. Onun için Erdoğan mücadele ediyor. Bu Kürt açılımı daha evvelkiler, şimdiki mesele sizin sandığınız gibi değil. Devlet size karşı adaletsiz davranmıyor arkadaşlar. Buyurun gelin. Siyasetse alan demiş devlet. Alanınızı şimdi legal hale getiriyorum.
Hatta alanınızla 15 gün evvel dedi ki belki bir koalisyon diyor. İktidar diyor ki belki o Dem Parti ile bir koalisyon ihtimal diyor. Bu Kürt ırkçılığına ve milliyetçiliğine şiddetle karşı çıkması gereken Türk milliyetçisi, hatta ırkçılığının lideri Devlet Bahçeli diyor ki 2 hafta evvel, ya Cumhurbaşkanı tamam da arkadaş, yani Cumhurbaşkanına 2 yardımcı seçelim. Birisi Kürtlerden olsun, birisi Alevilerden olsun diyor. Halbuki şu andaki başkan yardımcısı Kürtlerden. Onu atlıyor baba. Yani bu bile diyor ki size karşı Türk devletinin adil olmadığını iddia ediyorsunuz. Hayır, size karşı en adil olmaması gereken siyasetin figürü benim. İşte sizin Türkiye Cumhuriyeti ile barışmanızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit hakkını alan, devletle ilgili ileri geri laf söylemeyen bireyleri olmanız için yol taşı döşedim. Gelin kardeşim. Terörsüz Türkiye, buyurun. Olmadı, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Halbuki devlet baba ve bunu diyen Türkler, bunu diyen Kürtlere söylüyoruz. Bu memlekette Kürt Cumhurbaşkanları çıktı. İnönü yarı yarıya Kürttür denir. Kürt bölgesinin adamıdır, Bitlislidir. Özal Kürttür, Cumhurbaşkanı. Hiç zannetmediğiniz bir husus. Ecevit'in dedesi Kürt. Bir Kürt köken var Ecevit'te. Başbakanlar içinde başka Kürtler de vardır, hatırlayamıyorum ben şimdi. Şimdiki başbakanımız kendisinin başka bir kavme, millete ait olduğunu söylemiş de zamanında. Şimdi söylüyorlar, gocunmuyor da. Biz de gocunmuyoruz. Peki geride ne kalıyor? Mustafa Kemal Atatürk kalıyor. O tartışma dışı. Onun dışında kaç tane Cumhurbaşkanı çıkmış? Efendim, o 12 tane veya 13 mü oldu? 12 tane oldu. 12'nin Özal, İnönü, başka diğerleri tartıyorum. Aralarında Kürt yok. Peki diğerleri, Cemal Gürsel neydi? Türk müydü? Ondan sonra Ahmet Efendi, Cumhurbaşkanı Ahmet, adını unuttum. Ondan sonra başka kim vardı? Demirel. Abi bunlar Türk mü ne? Yahut da ben kendi jargonumca, kendi teorimle sorayım. Bunlar Oğuzlu Türk'ü mü? Hani biz Oğuzluların davasını gidiyoruz kardeşim. En haksızlığa uğrayan topluluktur. Türk topluluğu içerisinde, Türkiye içerisinde. Var mı Oğuzlu? Yok, Oğuzlu yok. Selanikliler var. Orta Anadolu'dan var mı Oğuzların vatanı? Bir cumhurbaşkanı var mı? Yok. Gocunuyor muyuz? Yok. Yok, gocunmuyorum ben. Kütle niye gocunuyor? 2 tane çıkarmışsınız lan besbelli adamlar. Deve dişi gibi. Hatta biri Cumhuriyet'in kurucusu. Oradan kalkıp daha çıkıyorsunuz. Aynı durum, diyor ki biz bir cumhurbaşkanı adayı belirledik. Adayın cumhurbaşkanı olma ihtimali doğunca devlet şaşaladı, iktidar şaşaladı. Dedi ki bunun diploması bozuktur. Bunun bunun kabiliyeti, bunun şunu, bunun işlevi, başkanlığı, her şeyde bir yamukluk var. Verdim mahkemeye. Haydi uğraş. Mahkeme kendinin diyor. İstemiyorlar bunun cumhurbaşkanı olmasını diyor. Bizim adayımızın cumhurbaşkanı olmasını istemiyorlar. Biz ne yapalım? Kürtler gibi yapalım. Biz de dağa çıkalım. Hadi çıktılar. İşte şimdi dağlarda ormanları yakıyor olabilirler mi? Büyük ihtimal. Ve dedik ki bölümümüzün başında, devlet bunu biliyor. Bilmek zorunda. Bilmiyorsa bilsin arkadaş. Ve açıklasın, saklamasın. Şimdi bizim kardeşimiz de diyor ki, madem öyle abi diyor, Osman, sevgili Osman, o zaman devlet niye açıklamıyor? Madem 1000 yılcıların olduğunu biliyor. Farklı teknolojiyle düşmanlar tarafından yapıldığını neden devlet açıklamıyor? Emin mi olamıyor nasıl çıktığından?
ve yapanlara karşı tepkisini veya karşı saldırısını gösteremiyor. Emin. Emin oluyor. Emin. Biliyor. Niye açıklamıyor? Ben de onu soruyorum işte. Niye açıklamıyor? Devlet açıklasın. Peki böyle bir açıklama ne getirir ne götürür? Hesabını yapan Türkiye bıçağın sırtında bazı şeyleri açıklamaktan daha rentable, verimli, daha çıkarımıza uygun, pragmatist olduğu kanaatindeki doğrudur. Yani bizim için bu işler kolay. Biz bekarız, karıları boşar boşar geçeriz. Onu devlet boşayamaz. O nedenle devlet bunu açık açık söylemek, bunun arkasında Amerika var demek, devlet Amerika'nın daha kaç tane olduğunu bilmediği için şu iki Amerika gerçeğini bir çözse devlet, bizim devletimiz hala onun farkında değil. Bir çözse diyecek ki, arkadaş bize göre 2 tane Amerika var. Bu Amerika'dan birisi seçimleri kaybeden, şu anda iktidarda olmayan Amerika. O Amerika'nın ormanlarımızda yangınında parmağı olsa gerektir diyebilir. Amerika bundan gocunmaz. Ama şimdi ya bu işlerin arkasında Amerika var dediğinde bugünkü Amerika gocunur bundan. Şu anda Amerika ile Türkiye'nin arasının en iyi olduğu noktadayız, dönemdeyiz. Bu itibarla biz bir yola çıkmışız. Yolumuz onların yolu. Onların yolu derken arabamızı almışız, taşlı tangur tungur, gelmişiz, önümüzde kaymak gibi bir yol var. Stabilizeden çıktık, taştan topraktan asfalt yola düştük. Orada tabela yazıyor. Dikkat, bu yolun sahibi Amerika'dır. Dikkat, bu yolun sahibi hanedanlardır, İngiltere'dir diyor. Şimdi o yolda kaymak gibi akıp gitmek varken yolun sahibiyle kavga etmek bizi yeniden taşlı tarlaya düşürür. Taşlı yola sevk eder. Oradan çıkamıyoruz. Orada yürümüyor otomobilimiz. Onun için bazı şeylerin saklanmasında yarar var. Hem bunu açıkladığı zaman devlet ne yapabilecek ki? Bunu açıklamak demek savaş ilan etmek demek. Savaş ilan ettin. Ne yapacaksın? Savaşacak mısın? Yok. O halde dursun. Devletin sırrıdır. Gün gelir hesabını sorarız. Ya da kapalı kapılar arkasında devlet mutlaka söylüyordur. Kapalı kapılar arkasında Trump'a bunu söyler. Trump'a ve benzeri başkanlara gidip söylemiyor muydu? Sizin Amerika'da, Suriye'deki generalleriniz gidip kamyon kamyon tır silah yıkıyor bizim PKK dediğimiz bu unsurlara. Bu nasıl iştir diye sormuyor muydu? Tabii bir araya geldiğimde Erdoğan dedi ki biz bir araya geldiğimizde soruyoruz kendilerine. Onlar da yok ya öyle şey mi var? Dur ben arkadaşlara söyleyeyim de halletsinler diyor. Ben dışarı çıktığımda bir haber geliyor. Abi 10 kamyon daha yıkmışlar. Böyle bir durum diyor. Anlayamadı Erdoğan. Biz de diyoruz ki öyle bir durum doğru. O başkan da doğru. 2 tane Amerika olunca hangi Amerika'nın silah yıktığını bilmediğiniz için gidip muhatapına değil başka birine şikayet ediyorsunuz suçluyu diyoruz. Ama buna rağmen devlet 2 Amerika gerçeğinden haberdar değil. Efendim dürzilikle ilgili de 2 laf etmeden geçmeyelim. Çünkü bu burada konuşuldu, bir daha konuşulmayacak. Konuyla ilgili herkes bir şeyler söyledi. Fakat biz bir başka açıdan bakıyoruz ya meselelere. Dürzilik, derezilik. İran'dan çıkma. Şia'nın bir kanadı mı yok. Sünni dedik ya. Yani bu adamlar, dürziler İran sevdalılısı filan değil. Mısır'ı seviyorlar. Tanrıları Mısırlı. Ancak tanrılarının çıktığı devlet adı itibariyle İran'ı hatırlatıyor. Fatımiler. Hazreti Fatıma'nın çocukları. Kendilerini Hazreti Fatıma'ya intisap edenler, intisaplayanlar. Fatımi devleti. Fatımi devleti 150 yıllık bir devlet.
Mağrip'te kuruldu. Tunus'ta kuruldu. Tunus'tan sonra yürüye yürüye Mısır'a geldi. Başkentine Mısır'a taşıdı. Binli yıllarda orada. Zaten 900'lü yıllardan itibaren binli yılların 1060'ta galiba yıkıldı devlet. 920'de kuruldu, 1060'da yıkıldı gibi kalmış aklımda. İşte tam 1000 yılda, 1000 yıl dönüşümünde işte Fatımiler öylesine birileri geldi bir devlet kurdu değil. 1000 yılın etrafında kurulan devletler planlanmış 1000 yıllık devletler. 100 yılın başında kurulanlar 1000 yıl ve 100 yılı biliyorsunuz. İşte bir önceki 1000 yılın tam da 1000. yılında 1000 diyeyim ben. 1000 diyeyim. 1010'dur da 1015'tir de 1000'de kurulan bir devlet. 1000'de ortaya çıkan bir dürzilik. Dürzilik ne zaman ortaya çıktı? 1000 yılında. İkinci 1000 yılın 1. yılında ortaya çıktı. İlk çeyreğinde ortaya çıktı. Yani diyoruz yani 1000 yılların 23'ü 25'i önemli. İşte ilk 25'te ortaya çıktı bu. 1000 1025, 2000 2025. Şimdi 3000 3025'e doğru gidiyoruz. 3. 1000 yılın 25'ine doğru gidiyoruz. İşte dürzilik 1000 sene evvel çıkmış, 1000 yıllık bir tasarı olarak çıkmış. Şimdi 1000 sene sonra yeniden ortaya çıkıyor. Tesadüf mü? Hayır. O halde dürziler neye inanıyor? 1000 yılcılığı biliyor adamlar. 1000 yıl evvel çıkışlarının bir anlam ifade ettiğini biliyor. O anlamı bir daha 1000 yıl sonra yakalayacaklarını da biliyorlar ki şimdi ortaya çıktılar. Kendileri mi biliyor yoksa bunu bilen bir başkası mı hatırlattı? Her ikisi birden. Ve bu 1000 yıl mevzunu en iyi bilen kimdir? Tarih boyunca bilenlerin adıdır. Yahudilik, İbranilik onlar bilir. En eski kitap onlara aittir. Tevrat en eski teolojik kitaptır. İçinde gerçek unsurlar taşıyan en eski kitap Tevrat'tır. Ve o Tevrat'ın sahipleri pek çok şeyi bilirler bu mevzuda. Dinler tarihi onlardan sorulur. Bütün dinlerin tarihinin oluşmasında da katkıları vardır. Bu Dürziliğin kurucusu Orta Asyalı bir Türktür. Anuştekin diye de geçiyor adam. İsmail Derezi diye bir adam. Kurucusu odur demeyeyim de ya şu Dürzilik isminin onun isminden çıkıyor olması sebebiyle önem arz ediyor. Bunu söylemek durumunda kalıyoruz. Yoksa Dürzilerin kendisi İsmail Derezi'yi sevmiyorlarmış. Öyle anlıyoruz biz. İsmail Derezi, Türklerin katkısı var burada. Dürziliğin oluşmasında Türklerin katkısı var. İsmail Derezi bu Dürzilik kültünün, inancının neresinde? Baş propagandacı, baş tebliğci. Baş tebliğci. Bir tanrıları var. Bir peygamber diyebileceğimiz Hamza bin Ali diye biri var. Vezir aynı zamanda o. İşte ona bağlı olan propaganda ekibinin başı İsmail Derezi ve bir Türk. Aynı zamanda şu anda adı aklıma gelmeyen Hamza bin Ali'nin yani peygamber ayarındaki ikinci adamın yanında onun hemen altında yer alan biri daha var. Adı aklıma gelmiyor şunda. Yani İsmail Derezi gibi biri daha var. Hatta onun önünde kabul edilmiş bir adam. İsmail'i reddettiler daha sonra. Öldürdüler de. Asıldı gitti o. Ama asılmamış. Hala orada saygıyla anılan bir adam. O da İranlı Horasanlı. Bu işler hep oradan çıkıyor. İran'dan, Horasan'dan. Ve Türklerin katkısı var. İsmail Derezi, yani o ikinci adamın, şu anda adını hatırlayamadığım adam Türk mü? Muhtemelen. Yani Kuzey İranlı. En azından Türk kültürüne aşina, Türk arkadaşları var. İsmail Derezi'yi de belki oraya getiren odur. 11. imamla bağlantıları var. Yani bu anlayışın İran'la bağlantısı
bir imamiye yönelişidir bu da. Yani İran'la bağlantısı, Şia ile bağlantısı bir, Tanrı'nın devleti Fatımi devleti diye geçiyor. Ancak İran ekolü değil bu. Bu Mısır ekolü. Ondan sonra 12 imam içerisinde bir imamı da önemsemişler. 11. imamı önemsemişler. Ali Asker'in kardeşinin oğlu Muhammed Hadi. Biliyorsunuz bu imamiye mevzunu zaman zaman giriyoruz. Başlı başına bir anlatmak lazım. Her imamdan, neredeyse her imamdan bir kült, bir yöneliş, bir mezhep çıkmış. Bizim bildiğimiz en ünlüleri 5 imamcılar. Bizim bildiğimiz en ünlüleri 12 imamcı, hep topu 12 tane imamı kabul ediyor bu anlayış. Neden? Babil ekolüdür. Babil'in tanrı sayısı 12'dir. Onun için imam da 12'dir. Hazreti İsa'nın havari sayısının 12 olmasını da buraya bağlamak mümkün mü? Evet diyemiyorum, muhtemelen diyorum. İşte Babil'in 12 imamcılığı en meşhurudur. İran 12 imamcıdır. Başka kaç imamcılar var? 5 imamcılar var. Zannediyorum Husiler vesaire, Zeydiler daha doğrusu, İran'ın yanında İsrail'e vuran, bugünkü bir habere göre de Babül Menteb'i kopattım, Türk gemileri geçirtmeyeceğim diyen güruh. Hala İsrail'i vurmaya devam ediyorlar İran adına. Şimdi onlar 5 imamcı. Onlara 5 imamcılar deniyor. Fakat bizi en fazla ilgilendiren hem dürzilik hem de benzeri heterodoks yapılarda ortaya çıkan imam kaçıncısı? 7 imamcılık. 7 imamcılık yani İsmailiyelik. İsmailiyelik ne manaya geliyor? İnsanın tanrılığına inanan teozofik, heterodoks, gnostik, sabi, mistik bir anlayış. 7 imamcılarda bu hal var. Dünyadaki tüm 7 imamcı yönelişler, daha doğrusu mistik ve gnostik yönelişler buradaki İsmailik kökünden çıkar gider ya da o kökle birleşir. Bu kökün en meşhurları dün söyledik. Hasan Sabbah 12 imamcı bir ailenin çocuğu. Ancak sonra 7 imamcı oldu. Sonra Mısır'a gitti. Mısır'da kim vardı o sırada? İşte bu Dürziliğin bir öncesindeki halife vardı. Nizarilik ve Nizari İsmaililik denir Hasan Sabbah yönelişine. Nizari Dürziliğin tanrısının bir önceki ya da 2 önceki halifesinin oğullarından biridir. Orada da kardeşiyle birlikte şeye katıldılar. Taht kavgası yapıyorlardı. O taht kavgasında Hasan Nizari'yi tuttu. Diğer kardeş Mustali'yi tutanlar Nizarileri yendi. Hasan geri kaçtı, İran'a geldi. Ancak bir şey getirdi oradan. Kendisini artık Nizari İsmail oldu. Yani Mısırcı 7 imamcı. Aynı zamanda köken itibariyle de Babilci 7 imamcı. 7 imam anlayışını, siyasetini kendi şahsında birleştirdi. Bu ondan kısa bir süre önce Dürzilik çıkmıştı o bölgede. Dolayısıyla Dürzilikle İsmaililiği üreten anlayış aynı. Yani onlar da İsmail bir Dürzi sayılabilir. Dürziler de bir Hasan Sabbah bir Dürzi sayılabilir. Bu manada Dürziler de Hasan Sabbah'a yakın dururlar. Haçlılarla bir sıkıntıları yok.
Haçlı dönemidir o sırada, biliyorsunuz. Aynı anda Haçlılarla bir problemleri yok. Haçlılarla birlikte hareket etmişlerdir. Tıpkı şimdi olduğu gibi Müslümanlarla sorunları var. Suriye Müslümanlarıyla, Siyonistlerle birlikte hareket edebiliyorlar. Daha sonra zaten bu anlayışa bir 1000 yılında ortaya çıktı. 1100 yılında Haçlılar geldi. 200 sene buralarda durduklarında bu Dürziliğin gelişmesinde ve neşv-ünmasında etkili oldular. Bu manada da Dürzilik Haçlılardan da bir şeyler öğrendi. Onlarla da ittifak halindeydi. Dürziliğin tanrısı, Dürzilik hulule inanır. Hulule inanır. Hulule inanan bir din var mı dünyada? Var işte, Hristiyanlık hulule inanır. Tanrı yeryüzüne indi, İsa olarak göründü. Hulul. Burada Tanrı yeryüzüne inme ihtiyacı hissetti ve 7 tane Fatimi Sultanı'nın halifesinin donuna girdi. Onun içine girdi ve kendisini sultan, halife diye takdim etti. Bunların sonuncusu Hakem. Bi emrillah. Hakem. En son Tanrı'nın yeryüzüne indiği ve bir kişi olarak göründüğü en son kişi kimdir? İşte Dürziliğin tanrısıdır o. Hakem bin emrillah. Ancak anladığım o ki şimdiye kadar Sümerler mevzuunda da anlattık. Şeytan, Satan intikamını çeşitli yollarla alıyor. Bir de şöyle bir şey var, yöntemi var. Kendisiyle en çok savaşan, kendisini reddeden, kendisini kabul etmeyen, buna rağmen gücü sebebiyle şeytanın hayattayken etki etmediği, çökertmediği, vurmadığı insanlar, krallar, hükümdarlar, peygamberler ve benzeri büyük şahıslar, şahsiyetler, bunlar öldükten sonra o bir tanrıydı diye iftira ile suçlanıyor. Yani bir adama en büyük iftira nedir? O bir tanrıydı zaten. Aha bak, bunlar da inanıyor ona. Şeytan onu tanrı diye gösteriyor ve ona inanacak insanlar grup oluşturuyor. Ve öteki dünyada adamı hak nazarında rezil etmek üzerine kurulu bir şey bu. Şeytanın böyle bir kötü yöntemi var. Onun için haşa, bunu Hazreti İsa örneğinde görüyoruz. Hazreti İsa 0 yıllarında şeytan 0 yıllarında en büyük düşman kimdi onun için? Hazreti İsa'ydı, peygamber. O halde intikamını aldı mı? Alamadı. Hayattayken. Öldükten sonra peygamberi Tanrı yaptı. İntikamımı ben böyle alırım. Öteki dünyada Allahu alem Hazreti İsa hakkın nazarına karşısına çıkarken biraz mahcup çıkacaktır kanaatimce. Niye? Yeryüzünde milyarlarca insan kendisine Tanrı diye tapınıyor. Haşa, Rabbimiz haşa Rabbimiz geldiğinde karşısına sen misin, ben miyim? Nedir bu işin aslı? Benzeri bildiği halde benzeri bir soru yöneltir mi Hazreti İsa'ya? Bilmem. Ancak sözü edilir gibime geliyor. Ve o sözü edilirlikten ötürü Hazreti İsa yüzü yerde çok mahcup olacaktır. Başka mahcup olacak? Hazreti Ali çok mahcup olacaktır.
Sorarlar öteki dünyada. Ali ne bu hal? Nedir bu? Ali ilahiler, Ali Tanrı'dır diyor. Apaçık inanıyor. Ali peygamberdir diyenler var. Ali velidir diyenler var. 3 grup. 12 imamcılar Ali velidir der. Efendim bir kısım gnostik yönelişler Ali peygamberdir diyor. Bir kısmı da Ali Allahiler, Ali ilahiler diye geçiyor onlar. Ali Tanrı'dır diyor. Pek çoğunda da yani Galatı Şia'da da Ali Tanrı'dır. Üçleme içerisinde bir ikinciliği söz konudur. Baba, oğul, kutsal ruh gibi. Allah, Muhammed, Ali gibi. Allah, Ali ve Selman-ı Farisi gibi. Nuseyrilerin üçlemesinde Selman-ı Farisi var. Şimdi Dürzilik güneyde, o dağların kuzeyinde de Nuseyrilik var. Peki o dağlarda kim oturuyor? Araplar oturuyor değil. Oralar Arapların yurdu değil. Oralar Fenikelilerin yurdu. Aslına bakarsanız. Yani tarihte orada bir devlet var mı? Var. Fenikeliler vardı. Fenikelilerin gelmişi geçmişi karanlık deniyor. Fenikelilerin kimliğiyle ilgili Batı tarihçileri açık seçik bir projeksiyon tutamıyorlar. Ticaretin efendileri. Peki dünyada ticaretin efendileri kim? İbraniler, Yahudiler. Fenikelilerin Yahudilerle ilişkisi mutlaka bir şekilde olsa gerek. Ticaret konusunda, para pul konusunda eşitler. Peki o bölgede daha evvel söylemiştim. Batılı tarihçiler der ki bazı kavimler için bu kavmin geçmişi karanlık. Bu benim için bir ölçüdür. Geçmişi karanlık dediği kavimlerin geçmişini Türk yurdunda arayın diyorum ben. Zira Türklerle ilgili Orta Doğu'ya inmiş, Mısır'a inmiş, Avrupa'ya gitmiş bir dolu kavim var. Türklerle ilgili dedik de o cümlenin o kısmını keselim. Zaman içerisinde oralara inmiş bir dolu kavim var. Batılı tarihçiler herkesi biliyorlar, Etrüskleri bilemiyorlar. Geçmişleri biraz karanlık. Denizden gelen kavim. Geçmişi yani Filistiler. Geçmişi karanlık. Nereden geldikleri belli değil. Lan her şeyi biliyorsunuz da onları niye bilmiyorsunuz? Buna benzer. İşte o zaman biz bakıyoruz ki bu geçmişi karanlık denilen kavimler nereden gelmişler? Kuzey Yafeti şeritten inen kavimler, göçlerle inanlar. Oradan kim iniyor? Türkler, Türklerin akrabaları, ön Türkler, proto Türkler filan iniyor. Yafes çocuklar, biz iniyoruz yani. Aşağı indik, başarılı olduk, geçmiyor. Yok la bunlar onun bunun çocuğu, bunlar yok. Geçmişi karanlık bunlar deyip çalı veriyorlar kömür karasını. İşte bu anlamda Fenikeliler de kömür karası çalınanlardandır ve o bölgede oturanlar yani Hatay'dan alın, işte Toroslardan alın, şeye doğru İsrail'e doğru inen Amanosların devamı Translübnan dağlarında oturanlar, Levant dağlarında oturanların geçmişleri karanlık. Geçmişleri karanlık bu topluluk bu geçmişleri karanlık bu toplulukların dinleri de farklı oluyor. Ekstrem oluyor, rigid oluyor. Heretik oluyorlar. Farklı, sabi, aşırı uç. Genel olarak o dağlarda oturuyorlar. Nuseyrilik yan yana, Dürzilik işte. Başkaları da var. Peki oranın halkı Arap bölgesi değilse oranın o dağların halkı nereden geldi? Kuzey şeridinden geldiler. Dürziler, Nusayriler aşağıya doğru Gazze'ye doğru giden bölgenin dağlarında oturanlar Orta Asya'dan kıyı Asya'dan inen Kuzeyliler. Peki Dürzilik'te işte İsmail Derezi orada. Adam Orta Asya'dan çıkmış gelmiş. Neye gelmiş ki? Orada kendi halkı vardı onun için gelmiş. Kendisini dinleyecek insanlar var. Yani bir pazarlamacı alırsınız. Pazarlamacıya dersiniz ki nerelisin abi?
Niğdeliyim. Ha, İstanbul'un filan mahallesinde Niğdeliler oturuyor. Sen o civarda propaganda yap. Onun gibi bir şey. İsmail Derezi burada. Dinin kurucularından, baş propagandacısı. O halde bölge Türk var. Türk bölgesi. İsrailleri geçelim. Filistinliler, Filistin kökeninde, Filistinlilerin genetiklerinde 2 kanallı, 3 kanallı Türk kromozomlarına rastlamak mümkün. Rastlamışlardır, araştırmalarını ben bakmadığım için. Siz bakın, görürsünüz. Böyle bir durum var. Şimdi bu durum içerisinde Fatimi devletlerin adını Fatimi koyan, dolayısıyla bir nevi Şia, ancak Mısır Şiası diyebileceğimiz bu devlet, bu devletin sultanlarına imam denmiyor. İran'daki devletlerin sultanlarına imam deniyor. Yani Babilliler imam diyor. Bunlar halife diyor. Yani hilafet ve imamet diye ayırıyoruz ya. Fatımiler Şia gibi görünüyorlar ama imam demiyorlar. Halife diyorlar. İşte bu manada üçlemeci, genel olarak üçlemeci Babil'in tercih ettiği 3 ve 12. Mısır'ın üçlemecisinin olmasına rağmen, yani birlemecilik daha çok Mısır'da kendisini gösteriyor. Dürzilik birlemeci, bir tanrıya inanan tek tanrılı bir dindir. Ehl-i sünneti andırır. Kur'an'da okurlar. Mabetleri de camidir, mescittir. Ama neye inanırlar? 1000 yılındaki Fatımi halifesi ni Tanrı diye kutsamışlar. Yani Tanrı hakeme hulul etti. Son hululdür. 7 kere hulul etmiş, 7'si de Fatımi sultanlar. Efendim. Sonra yanında veziri var. Hamza bin Ali. Sonra onun propagandacısı Derezi İsmail Anuştekin var. Onun yanında adını hatırlayamadığım yine bir Horasanlı İranlı var. Oradan İmamiye'ye, Şia'ya gidiyor. 7 imamcı Batıniler. Hasan Sabbah'ın şeye geldiği gibi, Mısır'a geldiği gibi. Hasan Sabbah da onlardan 2 nesil sonra Mısır'a geldi. İranlı ve İsmaili bir dahi olarak. Dahi, propagandacı. Ha Hasan Sabbah, ha İsmail Derezi. Aynı kökten geliyorlar. Anladığım o ki bu hakem aklı üstünde bir adam değil. Anlatılanlara göre biraz psikolojik sorunları olan bir adam. Anlatılanlar öyle gösteriyor. Çok sorunlu. Geceleri Mısır Kahire Dağı'na çıkıp orada derin tefekkürlere dalıyor. Yani sultan sarayına sığmıyor. Hatta tuhaf şeyler de var orada, işte yanında götürdüğü adamların edep yerlerine bakmak gibi filan. Zannetmiyorum ama o da olabilir, sıkıntılı bir adam yani. Hulul edilecek bir adam değil. Ancak benim kanaatim o. Şöyle. İran'dan gelen İsmaili dahileri adamı kandırmışlar. Kanına girmişler. Sen tanrısın, tanrısın, 40 kere tanrısın demişler. Adam da psikolojik sorunlu, psikopat. Kendisini tanrı diye görmeye başlamış. Oluyor ya bazen. Şimdi bizim etrafımızda bir çocuk vardı. Bana yazdı. Abi, Türk Mehdisi doğdu. Doğum tarihini de söyleyeyim ben sana.
Kendi doğum tarihini veriyor. Türk Mehdisi doğdu. Makale yazmış upuzun. Türk Mehdisi doğdu. Doğum tarihini de vermiş, kendi doğum tarihini. Onun gibi bir şey. Ya bu adamın böyle bir noktaya gelmesi psikolojik sorunlarıyla ilgili bir şey. Orada da öyle sorunlu bir sultan var. Onun etrafında sürekli hulülden, Tanrı'nın zaman zaman üstün insanların donunda, kılığında, kıyafetinde yeryüzüne indiğinden filan, işte Mehdicilikten, Mesihcilikten, bu kadar Mehdi Mesih bolluğu nedir? Sürekli Mehdi gelecek, Mehdi geliyor, işte geldi, aha göründü, ucu çıktı, ayağını gördüm, kıçını gördüm, başını gördüm diye o sorunlu insanların etrafında bunu 40 kere konuşursanız adam kendini Mehdi Mesih sanıyor. Türk toplumu içerisinde en çok Mehdi Mesih çıkartan dönem ne? Herhalde bu dönemdir. Ne zamandır sorusunun cevabı bu dönemdir. Çünkü her açtığınız yerde Mehdi geliyor, Mehdi gelecek, Mehdi şöyle yapacak, herkesi kesecek, doğrayacak, kelek gibi edecek bilmem ne. Kardeşim böyle bir şey yok diyen tek biziz galiba. Ya inanmayın, böyle bir şey yok. Geldiği ettiği yok. Gelecekse gelsin Gazze'ye. Görelim diye meydan okuyan bir adam konuşuyor. Dinden çıktığımı filan sanmayın. Sizin de o konuda sabıkanız az buz değil. Aranızda pek çok adam Mehdi konusunda yok kardeşim Mehdi ne, Ahmet abi doğru söylüyor deme cesaretini gösteren adam hemen hemen yok gibi. Abi yani ben neme lazım, ben yine de konuşmayayım. En çok bunu diyebiliyorlar. Yok kardeş. Geldi diyoruz. Biz bir beklenen vardı. O beklenen Hazreti Adem döneminde uzun uzun anlattım. Kaç kere video yaptım. Bir canlı yayında buna hasrettim. Adem ölüm döşeğinde dedim. En son anlattığım. Bir kardeş de demişti ki o video, şimdi anladım ben neyin ne oldu. Adem ölüm döşeğinde mizansen yapıyor. Teatral bir anlatım bizimki. Dediler ki peygamber gidici. Oradaki insanlar ailesi ve efradı. Giderse bizim halimiz ne olur? Giderse bizim halimiz ne olur? Ne olur? Dertleri bu. Hazreti Peygamber'e de soruyorlardır belki Adem'e. Sen gidince ne olacak halimiz ey peygamber? O muhtemelen şöyle dedi. Korkmayın. Ben gideceğim, yerime biri gelecek. Bekleyin. Biri gelecek. Bekleyin. Biri gelecek. Bekleyin. Biri gelecek dedi ve Hakk'a yürüdü gitti. İnsanların içi rahatladı. Bu gitti, yerine biri gelecek. Geldi mi? Geldi. Şit Aleyhisselam geldi. Şit Aleyhisselam beklenendi işte. İlk Mehdi Mesih, Maşiyah vesaire. Son kurtarıcı kimdir? İlki. Hazreti Şit Aleyhisselam. Ömür geçti, o da düştü yatağa. Ailesi efradı, bu giderse Şit giderse ne yapacağız biz? O da dedi ki korkmayın. Biri gelecek. Geldi mi? Kur'an sıralamasına göre geldi, İdris geldi. İdris ben gökyüzüne gidiyorum dedi. Şeyler diyor ki işte İdris gökyüzüne gitti. Batılılar. Bizim İslami anlatımda da Cebrail ile birlikte bir göreyim diye cennete gitti. Giderken ya nereye gidiyorsun? Sen bizi bırakıp gidiyorsun onun ümmeti. Ne olacak bizim halimiz? Ya bekleyin biri gelecek. Geldi mi? Geldi Nuh. Nuh giderken gelecek diyor. Geldi mi? Geldi İbrahim. İbrahim giderken gelecek diyor. Gelecek diyor. Bütün peygamberlerin son lafı, son sözünden bir önceki bekleyin, korkmayın gelecek. Bekleyin bir beklenen gelecek. Olsa gerektir. Her seferinde en son beklenenin adı Mesih olarak İsa'da tecelli etti. İsa'nın adı İsa Mesih oldu. Ondan beri beklenene Mesih deniyor. Ondan beri beklenene Mehdi deniyor.
Mehdi'nin beklenişi İran Zerdüştlüğü ile ilgili bir başka koldan beklenendir o da. Zerdüşt'ün de bir peygamber, hak peygamber dininin de hak din olduğu söylenir. Bir başka bölgenin peygamberi düzeninin parçasıdır Zerdüşt. Orada da bir beklenen var. Onun adı da Mehdi. O halde Hazreti İsa giderken ne dedi? Aynısını söyledi. Bekleyin, adı Ahmet olan biri gelecek. Geldi mi? Geldi. Adı Ahmet, Muhammed, Mustafa. O giderken bekleyin, biri gelecek demedi. Demedi. Ne dedi? Allah'ın kitabının, yanınızda duran kitabın ipine sarılın. Artık sizin için beklenen yok. Bu. Size bir şey bırakıyorum. Hiç kimseye muhtaç değilsiniz. Kur'an bırakın. Kur'an bırakıyorum dedi ve gitti. O halde son beklenen şey insan değil beklenen. Son beklenen kurtarıcı nedir? Kur'an'ın ta kendisidir. Kur'an'ı bekliyor muyuz? Yok. Rafımızda her yerde Kur'an'ımız var. Açıyorsunuz, dinliyorsunuz. Açıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Namazda okuyorsunuz. Kur'an'dır. Onun dışında hiç kimseyi beklemeyin diye geldik mi? Geldik. Buna rağmen bir aklınıza yatmadı ya şu fikir. İşte bu adamlar da Dürzilikte bir beklenen yok artık. Dürziler bir Mehdi Mesih beklemiyor. Niye? Son 7. hulul gerçekleşmiş. Ondan sonra Tanrı onların bekleneni peygamberlikten peygamberliğe, peygamberlikten peygambere geçen bir şeydir bizim bekleyişimiz. Bir yeni görevli. Onlar da Tanrı indi, bir daha indi, bir daha indi, 7 kere indi, işte 7. son diyor. 7'den sonra bir hulul bekliyorlar mı? Yani Mehdi Mesih yok, beklemiyorlar. Dürzilik daha iyi yani. Bu bizim Hristiyanların, Yahudilerin ve bir kısım Müslümanların, Şia'nın son kurtarıcı beklemesine göre Dürziler daha aklı başında. Beklemiyorlar. Tamam, bizim Tanrımızın son hali geldi. Biz orada sabitiz arkadaş. Ondan sonrası yok bize diyor. İşte bu Dürzilikte hastalıklı bir adama etrafındaki vampirlerin etki etmesinin tezahürü olarak çıkmış Dürzilik. Yani hakem bir emrillahın hastalığından istifade ettiklerini anlıyorum ben. Bu benim yorumum. Benim dışımdakilerin böyle bir yorumu yok. Adamı etkilemişler. Kim? İranlı bir bak Mustafa Erkekli'nin derekesine düşecektik. O sövdü ya, biz de burada sövmek geldi. İranlı bir kötü adamın, karanlık bir adam, muhtemelen İbrani kavminden. Türkleri de etkilemiş bir kavim halidir o. Bunlar gelmiş adamın etrafını sarmışlar. İran'dan aldıkları İsmaililiği ve Hululiye'yi adama demişler ki o sensin. Adam da hasta bir adam zaten. Tıpkı bizim filan çocuk gibi abi Türk Mehdisi geldi, doğum tarihi de 7 Eylül 1974 diye yazıyor ya adam. Her şey, günü gününe yazmış. Kendi nüfus kağıdındaki doğum tarihini. Türk Mehdisi geldi diye. Adama bunu kabul ettirmişler. Sonra öldürdüler adamı. Sonra adam öldü. Diyorlar ki tarihçiler, tarih yazanlar, bacısı öldürdü onu, ablası öldürdü diyor. Ablası mı öldür? Ablası şu sebeple öldürmüş olabilir. Kardeşimi delirttiniz ulan. Defolun etrafından. Ancak kardeşi diyor ki ne delirtmesi bacı? Ben gerçekten de o zaman bacı diyor ki aklı başında demiş olmalı ki
Oğlum senden artık bu devletin kralı olmaz. Sen en iyisi tahttan çekil. Niye çekileyim? Tanrılar tahttan çekilmez. Ondan sonra o dağda adam cinayete kurban gitti deniyor. Kendisi yok, cesedi yok. Yaralı, parçalanmış, kanlı gömleği var. Diyenler var. Ablası öldürttü diyenler. Bu sebepten öldürtmüş olabilir. Benim kanaatim başka yönde. Bunun etrafında, bunu kışkırtanlar, bunu bir kadayıf gibi pişirenler. Hani derdi ya Hoca Efendi, kadayıfın altı kızardı. Günlerce, aylarca, yıllarca uğraşıyorlar. Sen tanrısın, tanrısın, tanrısın. Bir gün diyorlar ki tam kıvamına erdi. Abi bunu bir gizeme sarmalayalım. Kutsiyetini çoğaltalım. Adam bir gün dağa çıktı ve dağda kayboldu. Gitti. Kayıplara karıştı. Var ya hani 12. imam da kayboldu gitti. Kaybolunca sır olunca ya işte onun için Tanrı'ydı, sır oldu. Görevini bıraktı, çekti, gitti diyorlar. Yoksa Tanrı'yı öldürüp toprağa gömerseniz ondan sonra lan böyle Tanrı mı olur kardeşim? Toprağa gömülmüş. Hazreti İsa'nın mezarı var mı? Yok. İşte Hazreti İsa'nın mezarı olsaydı Hristiyanlar baba, oğul, kutsal ruh diyemezlerdi. Hazreti Ali'nin mezarı var mı? Hepsinin var. Hazreti Ali'nin yok. Yani mübareği tanrılaştırmak için şeker var, helva var gibi bir şey. İşte bu adamı da böyle bir yola sevk etmişler. Sonra tamam kadayıfın altı kızı artık öldürebilirsiniz. Sır olsun gitsin. Adam kayboldu. Ondan sonra ya Tanrı'ydı, sır oldu gitti. Bunun üzerine yerine geçen oğlu ya da kardeşi her neyse bir sonraki hilafet, halife bu Hamza bin Ali'nin başının altından çıktığını anlıyoruz biz. Hatta kitabını, defterini yazan da o adam. Yani bu şeyin ekstrem heretik anlayışın kutsal kitabını hikmet mektupları, hikmet risalelerinde yazan o herif. Yani sultanın, halifenin sadrazamı, başveziri, aynı zamanda bu dinin kurucusu ve bir manada da peygamberi. Düsturlarını koyan, kurallarını belirleyen adam. Ondan sonra devlet bunlara karşı, bu sapkınlığa karşı kılıcını sıyırıyor. Bunlar da kaçıyorlar, dağlara sığınıyorlar. Dağlar nere? Aha da bura işte. Cebeli Dürüz. Dürzilerin dağı Cebeli. Oradalar. Ukkallar ve cuhallar diye ikiye ayrılıyor toplum. Bir ruhban sınıfı var orada. Ukkal sınıfı. Hristiyanlıkta olduğu gibi Müslümanlıkta olmayan. Onun dışındaki herkes cuhaldır. Cahildir. Bir de alimleri var. O ukkallar cahilleri yönetirler. Ve onlar okur yazar. Yani kutsal kitaba cuhalların dokunma, okuma, anlama filan gibi bir görevleri de yok. Öyle bir yetkileri de yok. Böyle tuhaf bir şeydir. Ekstrem bir topluluktur. Osmanlı Devleti'nde de epey bir sızmışlar oraya buraya. Yani paralel devlet oluşturma şeyleri de var. İdealleri de var. Ulan biz kendi dinimizi şurada abi hiç karışmayalım bu işe dememişler. İnmişler. Suriye'de paşa olmuşlar, bey olmuşlar. Suriye'yi idare etmişler Osmanlılar adına vesaire vesaire. Böyle bir şey. Son çağın Hasan Sabbahçıları başlığını koymuşuz. Bir de demiş ki Mısır lobisinin Babil ekolünden intikamı mı? Evet, Mısır lobisinin Babil ekolünden intikamı. Dürziliği Mısır lobisi çıkarttı ve Babil bölgesinde Babil dinler listesine bir de onlar paralel bir din olarak eklemişler Dürziliği. Netanyahu ve Dürzi ittifakının amacı ne? Netanyahu ve Dürzi ittifakının amacı şu anda İsrail'i büyütmek istiyorlar. Yani Golan Tepelerini biraz daha büyütmek. Golan Tepelerinin büyüyeceği yer bu Süveyda ve Dera bölgesi, yani Dürzilerin olduğu iki bölge. Orayı Suriye'den kopartırsanız
Bir süre sonra bunlar bayrağı, o 5 köşeli renkli yıldızlarının yerine 6 köşeyi takıp oraya dahil olacaklar. Bununla birlikte şu anda tartışmalı olan Golan Tepeleri mevzunun arasına bu derecilik bölgesi girdiği için Golan Tepesi bir iç bölgesi haline dönüşecek. İsrail'in ve tartışma konusu olmaktan çıkacak. Bu bir. İkincisi, bu dürzilikte bu Yahudiliğin, Yahudyanlığın bu anlayışın etkisi var mı diye sorduk. Muhakkaka yakın. Bir kesinlikle. Çünkü bu tür şeyleri, yani dinlerin ortodoksiyasının etrafında paralel heterodoksiya oluşumlarının neredeyse tamamının arkasında bu kavim var. Bu kavim dinleri bozuyor. Parça 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 kopartıp her birine bir ad veriyor. Nusayrilik, Alevilik, Nusayrilik, Arap Aleviliği, bunun gibi Dürzilik, bunun gibi diğer unsurlar, işte Galatı, Şia'nın hepsi. Bununla birlikte Hristiyanlığın benzeri oluşumları, hakeza son dönem Masonlukla birlikte başlayan oluşumlar aynı şeydir. Aynı şeye inanırlar, felsefeleri aynıdır. Yani Masonlukla Dürzilik farklı değildir. İnsanın tanrılığına inanır. FETÖ'cülük vesaire gibi şeyler illa bir ucundan Yahudinin dokunduğu oluşumlardır. Sapkın oluşumlardır. Daha doğrusu yoldan çıkmış, ana akımdan çıkmış, sapkın demeyelim de, ana akımdan çıkmış, kendine başka bir yol tutturmuş giden bu oluşumların arkasında biraz şeye rastlayabiliriz. İbrani kavmine rastlayabiliriz. Diyelim ve konuyu kapatalım. Anlaşılan o ki bizi Ömer'den başka bu bölümde hiç kimse dinlemedi. Tek bir mesaj yazılmamış görünüyor. Sevgili Ömer, yayını beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar demiş. Diğer kardeşler herhalde böyle dümdüz konuşunca burada görünüyorlar gide gide azalarak, ama şimdi 3'e ayırdık. Mesela bir bakalım sayımız ne kadarmış. Anlaşılan o ki biz 3'e ayırarak 71 tane kardeş dinliyormuş. Tamam, hakkını yemeyelim. Niye yazmadınız 71 tane kardeş? Yazmış mı? Ömer yazmış, bir daha yazdı. 67 kişiyiz abi diyor sevgili Ömer. Ama onun dışında kimse yazmadı. Şöyle tasarlamıştım. Kardeşler bir önceki ve bir önceki bölümlerde aralarında mesaj yazanlar da çıktı. Onlar mesajlarını tutar, son bölümde yazarlar. Onlara da biz selam verir. O konuda da iki laf ederiz diyorduk ama bu 3. bölümde yoruldular, yazmadılar. Bununla birlikte 72 kişi tarafından izleniyoruz. An itibariyle hepsine müteşekkiriz. Rabbim işiniz gücünüzü rast getirsin. İyilikler versin. Ve önümüzdeki haftaya kadar sizi korusun. Canınızı sağ, sıhhatinizi yerinde tutsun inşallah. Önümüzdeki haftaya kadar sevgili Kalender abinin Telegram'ına soruyorum bölgesine sorularınızı yazarsanız yine tek tek böyle yapacağız artık. Yoksa montaj yapamıyoruz. Ayrı ayrı kayıtlar yapacağız ki ayrı ayrı dinlensin diye. 4 saat, 5 saat yapıyoruz. Bir anlam ifade etmiyor. Onun için parça parça yapalım diye karar verdik bugünden sonra. Bugün de ilk uygulamasını yaptık. Bundan sonra da ona devam edeceğiz diyelim ve izin isteyelim. O halde bizim bir masalımızı daha dinlediniz. Pinokyo'dan masallar. Ancak hakikati alim olan Allah biliyor. Azze ve Celle ve hepinize hayırlı günler ve hayırlı ömürler diliyorum. Araz Mahmudov son bir kere yazmış. Ömrünü uzun eylesin. Bizi aydınlatmaya devam edin. Siz 71 kişiye bakmayın. İzleniyorsunuz her türlü diyor sevgili Aras Muhammedoğlu. Bizim kardeşlerimizden canciğer. Selam olsun ona ve onun memleketine. Bana müsaade o halde.